Merhaba sevgili akrepler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Evet, Ağustos ayını konuşacağız ve Ağustos ayının gündemleri oldukça yoğun. Güneş tutulmamız var. Aslan'da buraya sizler için Aslan'ı koydum. Bir de karşıt evinde hemen Plüto onu karşılıyor olacak. Aslan sterliumu oldukça güçlü bir şekilde geliyor. Tüm gezegenler, Jüpiter, Merkür hepsi bir arada ve sizler için tam 10. evinizde. Sizler bu ay ve 1,5 yıla yayılan bu etkide en çok etkilenecek kuşakta olacaksınız sevgili akrepler. Aman gözünüz korkmasın. Zaten Temmuz ayından itibaren bu etkilere girmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz Balbot basketi denen o Fransız astroloğun yıllar önce çıkartmış olduğu o geometrik kombinasyonda Temmuz ayında almaya başladık ve artık Ağustos'ta ve 2027'ye hatta 2028'e kadar gidecek uzun bir sürecin başındayız. Burada evet sizin için ev ve iş konularında kökten yenilenme, yeni başlangıçlar. Evet siz bu sürece uzun süredir girdiniz. Evinizi belki değiştirdiniz, işinizde bir takım değişiklikler, parayla ilgili bir şey yoluna koymada zorlanmalar. Bunları içindeydiniz. Sevgili akrepler, evet para ne zaman gelecek diye soruyorsunuz bana. YouTube'da görüyorum. Haklısınız. Gerçekten şu an sistem bizi para yönünden çok fazla etkiliyor. Hepimizin parayla ilgili tabii ki sizler en çok bu konuda etkilenen kuşakta oldunuz. O yüzden bunu sonuna kadar farkındasınız. Hem iş hem aile hani ana köklerimiz o ağacın adeta ağacın ana kökleri çok fazla etki aldı. Tabii ki bu da sizin müthiş o dönüşüm ve transformasyon sürecinizi çok güçlendiriyor. Zaten Akrep Burcu çok güçlü burçlarımızdan bir tanesi. Evet kariyer ve toplum alanında otorite figürleri, ev içindeki ilişki sınavları bunlarla ilgili artık karşılaşmaları tamamlayacak seçimlere geldik diyor Aslan. Tam 10. evinizde Güney Ay düğümüyle buradaki çözülmemiş mevzular, ailenizdeki kadınlar, evin içindeki durumlar, vaziyetler, memnun olmadığınız konuları Aslan'ın enerjisiyle güçlenerek ortaya çıkaracak. Tabii ki hemen karşıt evinde Plüto ile karşılaşıyor. Plüto belki evinizi değiştirdiniz, evinizde bir soğukluk yaşıyorsunuz, evinizin sistemleri belki yabancı farklı bir yere geçiş yaptınız, belki iş yerinde departman değişikliği oldu. Bu gibi konularda sizi Plüton e, aslında çok fazla değişime itmeye başladı. Tabii ki Plüton'un Kova'daki yolculuğu kolektif bir yolculuk. Burada evinizle ilgili hem de Kuzey Ay düğümü bu noktada hareket ediyor. Eviniz, kendi iç benliğiniz, burada istediklerinizi devrimsel bir şekilde yenileme ihtiyacı tam karşı evine yani Aslan'a karşılık yapıyor olacak. Burada bireysel olarak toplumsal statünüz, ailenizin içinde istediğiniz noktalar bunlarla ilgili yeniden aslında bir takım adımların ve seçimlerin ortaya çıktığı çok kuvvetli etkiler alacağınız bir döneme işaret ediyor. Evet, 12 Ağustos'ta güneş tutulmamız gerçekleşecek ve bu güneş tutulmasında otorite figürleriyle ilgili tartışmalar, ilişkilerinizle ilgili tartışmalar yükselebileceğini gösteriyor. Burada tabii ki hedef ve bulma duygunuz oldukça kuvvetli çalışacak sevgili akrepler. Ve ay sonuna baktığımızda balıkta ay tutulmamız meydana geliyor. Sizi daha çok ruhsal arınmaya, duygusal olarak yaratıcılığınızı yeniden ele alarak sunmaya yöneltiyor. 5. evinizde gerçekleşecek. Tabii ki burada çocuklarınız varsa sevdiğiniz konulara yönelmek, geçmişte yaptığınız bir hobiyi tekrar canlandırıp buradan para elde etmek. Çünkü para evinizin içinde bir takım devrimler gerçekleştirecek aydınlatıcı yeni fikirler ortaya çıkıyor. Tabii ki AI, yapay zeka, yeni sistemler bunlarla ilgili işinizi adaptasyon sürecinde duygusal olarak oldukça verim sağlayabileceğiniz bir balık dolunayı olacak ve aynı zamanda ay tutulmamız olacak. Şimdi genel anlamda ikizler özellikle ilişkilere bakalım sevgili akrepler. Bu ay genel anlamda bu şekilde gelişiyor. İlişkiler nasıl olacak? İlişkiler ay başında oldukça gergin. Aslan Kova aksında demiştik ya 14 aksında başlayacak. Bireysel tercihlerinizle ortak paylaşımlar arasındaki dengeyi bulmanız çok önemli. Aslan ben der, bireysel enerjidir. Kova ise biz der, ortak enerjidir. Yani sizin için evinizin içinde ortak paylaşımlarınız ne? Evinizin içinde yaptığınız işle, sevdiklerinizle, ortak alanda
burada neler ortaya çıkıyor? Ve tabii ki bunlarla ilgili buradaki seçimlerinizde bir denge bulmak çok ön plana çıkacak. Aslan bireyselliğini yitirmeden tabii ki kalbi sembolize ediyor. Kalbinizden geçenleri kökten bir şekilde oturtabilmek. Bu ay çok önemli çünkü 1,5 yıla sirayet edecek buradaki seçimlerimiz sevgili akrepler. Evet, peki ayın ikinci yarısı. İkinci yarısından sonra zaten Neptün 15 ve 16'sında çok güzel bir şekilde buluşuyor olacaklar. 15-16'sı çok güzel. İlham ve vizyonunuz çok yüksek olacak. Burada bir takım planlamalar, yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Verimli bir gün. Ancak bakın, bu genel yorum. Eğer gezegen kombinasyonlarınızda farklı şeyler varsa bunları bana Gmail'ime yazabilirsiniz. Ve Etsy Shop'u açıyorum. Aşağıya linkini bırakacağım. Güzellik takvimi, sağlık takvimi, finans takvimi, bunları buradan bakabilirsiniz. Uygun olan sizin için neyse oradan seçebilirsiniz. Sizler için hazırlıyor olacağım. Ve evet, 15-16'sı demiştik. Burada kuracağınız yeni bağlar işte yurt dışı olabilir, işinizin içindeki kişilerle ilgili olabilir. Yine ev, aile gündemleriyle ilgili daha iyi bir zemin oturtmanıza yardımcı olacak ikili ilişkilerle ilgili. Ayın sonunda zaten ay tutulması ikili ilişkilerle ilgili artık yeni bir döneme geçiyor. Duygusal olarak daha arındıracak, ferahlatacak, filtrelendirecek bu alanı. Evet, belki de burada seçimleri artık duygusal olarak yeni bir zemin oturtmaya başlayacak. Çünkü bu ay tutulması Uranüslü. Tek karesi var. Yani sizin için en derinde hem parasal hem finansal hem duygusal anlamda korkularınızı, güven duygunuzu tamamladı mı, tamamlamadı mı? Tamamlamadıysa burada duygusal olarak devrimi başlatacak. Belki bazı bağları tamamen temizleyecek. Ve önemli bir tutulma. Çünkü 1,5 yıla yayılıyor olacak. Peki para. Evet, ilişki. Para konularınızda ayın başında finansal otorite figürleri demiştik ya, gerginlik var, zorlayıcı etkiler ortaya çıkıyor. Ancak Merkür ve Jüpiter'in Aslan'da ki bu kavuşumu büyük düşüneceğinizi gösteriyor. Parada büyük düşün, uzun vadeye yay. Tabii bu AI demiştik, teknolojik konuları, bunlarla çok yakından ilgilisiniz. Aynı zamanda gizemli okült konular. Bunlarla ilgili hem teknolojiyi hem de bu bilgiyi birleştirmekle ilgili çalışıyorsunuz. Çok güzel etkiler getiriyor bu anlamda. Güneş tutulması gergin olabilir ama yeni fikirlere, yeni düşüncelere de o kovanın karşıt evindeki kovanın yeni daha yani fikirlerine de açık olacağınızı gösteriyor. Ki Plüton da zaten sizin modern gezegendeki yöneticiniz. Evet, bu ay Mars aynı zamanda yengeçte olacak. O yüzden para konularında aslında risk atmamanız çok önemli. Sanki böyle yeni projeler, yeni işlerle ilgili, seyahatlerle ilgili bir takım paraları gözden çıkarabilecekmiş gibi duruyorsunuz. Ayın başı bu anlamda lütfen dikkat, biraz daha ihtiyatlı olmakta fayda var diyor. Ve burada tabii ki belki bir yolculuk, yeni bir eğitime geçiş, parayınızı arttırmak için bir eğitim programına yazılış, bunlar da olabilir. Tabii ki bu anlamda karmik ve kadersel dediğimiz akslarla beraber çalışacak ve olumlu çalışacağını görüyoruz. Ve para konuları ayın sonu ne olacak? Ay tutulmamız var. Sizin için demiştik ya, duygularda devrim, işinizde devrim. Bazı şeyleri gözden geçiriyorsunuz. Hem finansal hem kaynaklarınızla ilgili ve 6 aya kadar burada yapacağınız başlangıçlar önce 6 aya kadar, sonra 1,5 yıla kadar etki edecek eğer bir şey değiştirmek istiyorsanız. Evet, burada olumlu olumsuz demiyoruz. Burada bir değişiklik var. Bunun için gezegen kombinasyonumuza bakmamız lazım. Tabii ki olumlu güzel bir akış var. Siz de su burcusunuz. Derin bir şekilde olayların değiştiğini zaten seziyorsunuz. Ve para konularında ayın başı değil, ayın ikinci yarısı daha mantıklı, daha güzel planlarda olacaksınız. Çünkü ayın ikinci yarısı Başak'a geçiyor olacak. Peki sağlık konuları. Sağlık konuları, ay ve güneş tutulmaları bir kere çok dikkatli olmamız gereken bir süreyi işaret ediyor. Özellikle ayın başında kalp ve kalp rahatsızlıkları, çarpıntılar, işte bu alanda bedeninizi desteklemek ve ayın sonunda romatizmal rahatsızlıklar, ödem, ritminizi korumak, sırt bölgesi tutulmalar, bunlara ve stres yönetimine çok dikkatli olmak gerekiyor sevgili akrepler. Evet, kolektif ortamda, toplumda, ekonomiyle ilgili çok etkileneceğiz. Her şeyi içsel olarak huzursuzluğumuzu etkilememesine izin vermemeliyiz. Hayat devam ediyor. Hepimiz insan olarak bu hayata yaşamakla mükellefiz. Tabii ki sizler bunu çok iyi biliyorsunuz sevgili akrepler. Derin sezgisel,
Olayların akışından çok etkilenen bir noktada olacaksınız. Burada kritik önem taşıyan lütfen bedeninizi uykusuzluğa, kronik yorgunluğa karşı dinlendirin. Ve 17 Ağustos civarında motivasyon düşüklüğü çok olabilir. Buna da dikkat. Özellikle 17 Ağustos'ta beden sağlığınıza çok dikkat. Çünkü Mars Yengeç burcunda olacak ve burada tabii ki kadınsal rahatsızlıklar, bir takım geçmiş kronik rahatsızlıklar bunları arttırabilirim diyen bir noktada hareket edecek. Evet, güzelliğiyle, bolluğuyla gelsin. Seçimleriniz neyi kesip atıyorsunuz bilmiyorum. Neyi tamamlıyorsunuz? Burada size yeni kapıların açılmasına, güzel, bolluk, bereketin kapılarının açılmasına vesile olsun. Ayın ikinci yarısı plan programlamada daha verimli olacak bir sürece işaret ediyor. Evet, sizler için şimdi olumlama hazırladım. Bu gelsin. Değişim gücüne güveniyor, zorlukları bilgiliğimle aşıyorum. Kariyerimde ve ilişkilerimde kendi merkezimde kalarak liderliğimi yükseltiyor ve duygularımın dünyasını şifalandırıyorum. Yaşamıma bolluk, bereket, huzur ve sağlığı çekiyorum. Evet sevgili akrepler, sizler için geldi. Ayın ikinci yarısını kullanmayı unutmayın. Sözler mühürdür biliyorsunuz. Ayın ikinci yarısından sonra yapacağınız planlar, programlar adeta mühürleniyor olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgi ve selamlar.